Yepyeni bir tarif videosu ile hepinize tekrardan merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte süt veya yoğurt kullanmadan sadece maden suyu ile kabarmalara doyamayan oldukça lezzetli, şık görünümlü bir kek hazırlayacağız. Mutlaka kaydedip deneyin. Denedikten sonra ise yorum yazmayı ihmal etmeyiniz. Hemen işe başladım bile. Öncelikle kek kalıbımın her tarafını katı yağ ile güzelce yağlayıp ardından unluyorum. Unun her tarafına eşit dağılması için mutlaka birkaç kez kek kalıbımızı bu şekilde sallayalım. Ardından buzdolabında ikinci bir işleme kadar dinlendirmeye alalım ve geçelim artık kek hamurumuzu hazırlamaya. Bunun için ben 3 adet küçük boy yumurta kullandım. Yumurtaya uygun bir kaseye aldım. Buzdolabından hemen çıkardığınız gibi kullanmayın. Oda sıcaklığına gelmesini bekleyin. Ardından üzerine bir paket vanilin ve 1 su bardağı toz şeker ekledim. Şeker eriyene kadar bu şekilde çırptıktan sonra 1 su bardağı kadar zeytinyağı ekliyorum. Sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Tekrar çırpmaya başlıyorum. Ve 1 su bardağı kadar maden suyu ekliyoruz. Maden suyunu açtığımız anda hemen içerisine ilave edelim. Zaten küçük maden suları 200 mililitre sanırım. Bir şişe kullanabilirsiniz. Ben de böyle ölçtüm. Zaten 200 mililitreye denk geldi. Maden suyu ile birlikte hemen bir pakette kabartma tozu ilavesi yapalım. Bu tarifte kesinlikle mikser kullanmanıza gerek yok. İlk aşamada sadece şekerle yumurtayı güzel bir şekilde karıştırmış olmanız yeterli olacaktır. Ve azar azar un ilavesi yaptım. Toplamda 2,5 su bardağı kadar un kullandım. Çok daha kabarık, böyle kalıptan taşarcasına bir kek yapmak istiyorsanız o zaman malzeme miktarını artırmanız lazım. Mesela yumurtaları daha büyük kullanın. Maden suyunu 1,5 su bardağına çıkarın. Toz şekeri yine 1,5 su bardağına çıkarın ki çok daha kabarık olsun. Ama ben gerek duymadım. Bu şekilde de gayet güzel kabarıyor ve yeterli geliyor açıkçası. 5'er yemek kaşığı olacak şekilde hazırladığım hamurdan 2 farklı kaseye aldım. Kalan hamuru da şöyle bir toparlayıp kenara aldıktan sonra hamurlardan bir tanesinin içerisine 1 dolu çay kaşığı kadar kakao ekledim. Diğerine ise yarım çay kaşığı kadar, hatta çay kaşığının ucu ile yeterli gelecektir, zerdeçal ilavesi yapıyorum ve bu şekilde karıştırıyorum. Tarifimizde, yani kekimizin içerisinde asla zerdeçal kokusu ve tadı gelmeyecektir. Kesinlikle yapabilirsiniz. Tabii özel bir hassasiyetiniz var ise zerdeçalsız da yapabilirsiniz. Size kalmış bir şey. Kek kalıbımı buzdolabından çıkardıktan sonra hamurun yarısını kalıbın alt kısmına gelecek şekilde her tarafına eşit bir şekilde yayıyorum. Ardından önce kakaolu hamuru ekliyorum. Kakaolu hamurun tamamını üzerine gezdirdikten sonra kakaolu hamurun üzerinden de zerdeçallı hamuru yavaşça gezdirelim. Dilerseniz farklı şekiller de verebilirsiniz. Yalnız bu hamurları çok az hazırladığımız için sadece bir kat benim gibi hazırlarsanız çok daha güzel olur. Ve geriye kalan sade hamurumuzu böyle üzerini kapatacak şekilde kek kalıbının her tarafına eşit yayalım. Ardından hazır olan kek hamurumuzu önceden ısıtılmış 170 derece fırında pişmeye gönderelim. Kısık ayarda uzun süre pişirirseniz kabarmalara doyamayan çok güzel, içi göz göz nefis bir kek hazırlamış olursunuz. Bu arada bu aşamada, kekin ilk başladığım aşamada videoyu kaydete basmayı unutmuşum. O yüzden üzerini gösteremedim. Zaten üzerini de maalesef oğlum birazcık tırtıklamıştı. Yani sıcak haliyle yemeye başlamıştı. Hemen ters çevirdim. Üzerine biraz pudra şekeri serpiştirerek ben servis ettim. Zaten içerisinin görüntüsü yeterlidir. Fazla süslemeye gerek olmadığını düşündüm. Sizler isterseniz çikolatayla veya farklı bir şeylerle, yani yakıştırdığınız herhangi bir şeyle süsleyerek o şekilde de servis edebilirsiniz. Sıcak haliyle bile içi göz göz çok lezzetli bir kek oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Özellikle süt ve süt ürünleri alerjisi olan kişiler için de bence çok güzel bir alternatif. Ben artık neredeyse keklerin tamamında bu şekilde maden suyu kullanmayı tercih ediyorum. Sizlere de tavsiye ediyorum.
düşünüyorum. Görüntüsü de gerçekten dediğim gibi çok güzel oldu. Herkes de çok beğendi. Tarifi denedikten sonra yorum yazmayı ihmal etmeyin. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Yeni videolu tariflerimde tekrardan sizlerle görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.